İşlemenize başlamadan önce şöyle bir kroki çizebilirsiniz. Ben bu çiçeklerin çizimlerine internetten bakmıştım. Oradan esinlenerek kendime şöyle bir şekil oluşturdum. Buna benzer şekilleri elbisenin şu üst kısmına işlemeye çalışacağım. Böyle bir kroki çizip de çalışırsanız ya da elbisenin üzerine tekstil kalemleri ya da sabunla çizim yapıp daha sonra da işlemenizi yapabilirsiniz. Ben şuradan fikir alarak yavaş yavaş işleyeceğim. Belli bir kısmını yaparken yapılışını sizinle paylaşacağım. Oradan fikir alabilirsiniz. Aynı çizimi de yapabilirsiniz. Şöyle size yaklaştırayım. Şuraya kemer geleceği için elbisenin ön kısmına şöyle bir kendimce desen oluşturdum. Şimdi ipimi iğneme geçirdim. Göz kararı yapıyorum. Önce ilk taç yaprağımı yapacağım. Şu çıkmış olduğum yerden 1, 2, 3 sıra yukarısından tekrar iğnemi girip başlangıç noktasından çıkıyorum. Aşırı derecede çektirmeyin, büzmesin. Giydiği zaman sık iğneler açıldığında büzüyor. Ona dikkat edelim. Aynı noktadan 3 kez girip çıktım. Şimdi şurada devam ederken aynı noktadan girmeyeceğim. Bir sıra aşağısından giriyorum. Bu noktaya tekrar bir kez daha gireceğim. Şimdi sol tarafında yine bir sıra altından iğnemi sokuyorum ve başlangıç noktasından çıkartıyorum. Bir kez daha. Buradaki boşluğu kapatacağım. Şurada görünen boşluğu kapatmak için ortalayarak tekrar giriyorum. Böyle bir taç yaprağını yaptım. Bunu şu şekilde düz değil de çapraz bir şekilde bu yaprağı koyacağım. Bu taç yapraktan çok uzak olmasın diye. Bir, iki sıra yukarısından çapraz bir şekilde girip çıkacağım. Şuradan bir sıra altından ya da yakınından tekrar birkaç kez girip çıkıyorum. Yine şu sol tarafından bir sıra alttan ve aynı noktadan çıktım. Buraya da 3 kez girip çıkacağım. İlk çıktığım nokta çok yakın olduğu için bir nokta
taşıdım ipimi. Şuraya da bir tane koyacağım. Şuraya bir çiçeğin ortasını yapacağım arkadaşlar. İpime şurada bir düğüm atıp keseceğim. Biraz daha uzun bir ip takmak istiyorum. Şimdi oluşturacağımız çiçeklerin yaptığım yöntem bu benim arkadaşlar. Tabii siz daha iyi bir yöntem biliyorsunuzdur. Biliyorsanız onu uygularsınız. Bu konuda çok iyi uzman değilim. Kendi zevkime göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Nasıl yaptığımı size göstermek istedim, paylaşmak istedim. Hani hiç bilmeyen arkadaşlar belki fikir alabilirler. Şöyle bir çiçeği yapmış olduğumu düşünüyorum. Şuradan çıkan dalların yapımını tığla yapacağım. Şuradan çıkartayım dalı.
Tığ ile yürüterek yapacağım. İğneyle de yapabilirsiniz ama tığ ile daha düzgün duruyor. Tığ ile yaparken dikkat etmeniz gereken tek şey çok aşırı derecede sıktırarak örmemeniz. Gideceğim. Arada bakıyorum ki çizmediğim için. Bu kadar yeterli bence. İpimi şöyle çekiyorum. Çıktığım yerden ipimi tekrar içeri alacağım. Şöyle bir şey oldu. Bakın çok güzel oldu. Bir tane küçük bir dal yapacağız şimdi. İpimi tekrar içeri alacağım. Şuradan şöyle bir şekil yaptım. Şurada çizdiğime sadık kalmaya çalışıyorum aslında ama sık iğneler sizi farklı yönlendirebiliyor. Yani birebir aynı olmasa da krokiye sadık kalmaya çalışıyorum. Şuradaki ucu yaptım ve şunu yaptım. Şu kısımda birkaç tane yaprak var. Onları da birlikte yapalım.
Ondan sonra size bırakacağım. İpimi iğneme taktım bu sefer yine. Buradan 2 tane budala yaprak yapacağım. Çiçeklerin taç yapraklarını yaptığımız gibi. Şuraya bir tane daha aynısından yapıyorum. Bu da böyle bir şey oldu. Bu yapraklardan bir tane buraya, bir tane de buraya yapacağım. Ondan sonra bu ortadaki çiçekle olan işlemim bitmiş olacak arkadaşlar. Onu yapıp geliyorum. Şu noktalara da 2 tane yaprak görüntüsü verdim. Bu çiçekle ilgili işlemim bitmiş oldu arkadaşlar. Yani bunu bir fikir olarak sizinle paylaştım. Bu şekilde işleme yapabilirsiniz diye. Bu şeklin aynısını çiçek yukarı gelecek, saplar aşağı gelecek şekilde bu tarafa, bu tarafa işleyerek arka tarafa da aynı şekilde arzu ettiğiniz şekilde çiçekleri yerleştirip işleyerek siz de güzel bir sonuca ulaşabilirsiniz. Şurada benim gösterdiğim, ben şimdi şuradaki çiçekle şuraya bu çiçeği oturtacağım şöyle. Daha sonra diğer çiçeğe geçeceğim. Tamamını çekmeme gerek yok. Şurada görseldekinin zaten benzerini işleyeceğim için işlemelerimi bitireceğim. Ondan sonra etek kısmına devam edeceğim. Evet arkadaşlar, eteğin boyunu ben 38 sıra yaptım. 96 tane sık iğnemi en son artırdıktan sonra 38 sıra ördüm. Bu etek boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İstediğiniz noktada bırakabilirsiniz. Şimdi şu arka kısımda şöyle çıt çıtlarımı diktim. Artık kemerimi tam oturtacağım. Daha önce teyelleyerek yapmıştım işlemi yapabilmek için. Tam ortalayacağım şu sıradan. Yani kemeri diktiğim en son çıt çıtı yaptığım şu uç kısmından arka kısmını düz bir şekilde yanlara götürüyorum. Şöyle düzgünce dikeceğiz. Kısmından duruşunu önce ayarlayın. Şuradaki sivrilik tam ortaya gelsin. Burası uygun gibi. Bu şekilde kemerimi artık düzgünce oturtacağım. Kemerimi diktikten sonra size şu kolu nasıl yaptığımı göstereceğim. Kemerimi artık diktim arkadaşlar. Şöyle desenleri de şöyle size göstereyim. Bu çiçeğin yukarıda olanlarından yan taraflarına koydum. Şurada çok az bir yer kaldığı için buraya yarım bir çiçek yaptım. Aslında tam bütün yapacaktım ama sığmayacağını gördüm. Şu arka taraflara da yine
Şöyle farklı çiçek yapıp saplarını yaptım. Zevkinize göre bunları artık yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şuradan yan tarafı da göstereyim. Şu yan taraf kolun altı boş kalmasın diye buradan da bir dal çıkartıp buraya da bir işleme yaptım. Son şeklim de bu. Kendi zevkinize göre çiçekleri yerleştirerek işlemenizi yapabilirsiniz. Şimdi kol kısmını göstereceğim. Alttan giriyorum. En alttaki iğnenin olduğu yerden giriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8. 8 tane sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğneyi atlıyorum. Bir sonraki sık iğneden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakayım şöyle tam üste gelsin. 8. Sıradaki sık iğnemi yine atlıyorum. Bir sonraki sık iğneden 8 tane sık iğne öreceğim. Yedi, 8. Yine sıradaki sık iğnemi atlıyorum ve şu kolun sonuna kadar kalan sık iğneleri örüyorum. Başladığım sık iğnenin olduğu yerden devam edeceğim. Şu anda benim 33 tane sık iğnem var. Arkadaşlar bu kolda 32-33. 33'ten fazla sık iğneniz olmasın. Fakat bir eksik bir fazla çok önemli değil. 31, 32, 33 olabilir. Fakat mutlaka biraz önce göstermiş olduğum atlamaları yani 3 tane bu koldaki azaltmayı mutlaka yapın. Elde etmiş olduğunuz sık iğne sayısı 32-33 fark etmez. Yani bir eksik bir fazla fark etmez. Bu 3 tane azaltmayı yaptıktan sonra elinizde kalan sık iğnelerinizi 25 sıra daha öreceksiniz. Daha doğrusu kol boyunu bebeğe giydirip ölçerek yapın arkadaşlar. Yani kol boyu 25 olur, 26 sıra örersiniz ya da 27 sıra örersiniz. Kısa olmasın. Dediğim gibi kol boyunu ölçerek yapın. Ama ben şu noktadan sonra 25 sıra öreceğim. Ondan sonra kolu bitireceğim. Alt kısmını da bitiriyorum. Şöyle kaydırma yaptım. Kaydırma yaptıktan sonra zincir çekmiyorum. Kaydırmamı yaptım. İpimi çektim. Bakın hemen yan sık iğneden ipimi içeri alacağım. İç kısımda düğümledim. Ama ipimi hemen yine de kesmiyorum. Şöyle biraz yürütüp ondan sonra keseceğim. Sık iğneleri çapraz alarak gezdirirseniz şöyle çaprazdan girerek daha az belli oluyor. Hatta hiç belli olmuyor. Şöyle bitirmiş oldum. Şimdi ben buna şöyle ılık bir ütü yapacağım arka tarafından. Şu ters tarafından. Şu işlemelerin falan ve kemerin düzgün durması için. Ütüledikten sonra Fiona'ya giydireceğim. Ondan sonra ayakkabısını yapacağız. Evet, Fiona'nın elbiseyle ilgili tüm detaylarını bitirmiş olduk. Ütüledikten sonra ip ince olduğu için gayet yumuşak bir görüntü oluştu. Evet arkadaşlar, Fiona'mızın elbisesi de bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz.
Çok teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.